Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sovyetlerin nükleer savaşa karşı kurduğu gizli yeraltı şehirleri konusunu anlatmak istiyorum. Soğuk Savaş yılları, dünya tarihin en gergin dönemlerinden birine tanıklık ediyordu. Bir yanda kapitalist Batı bloku ve NATO, diğer yanda sosyalist blok ve Sovyetler Birliği vardı. Atom bombası Hiroşima ve Nagasaki'yi yok etmiş, bundan sonra insanlık kendi yarattığı silahın gölgesinde yaşamayı öğrenmeye çalışıyordu. Bu dönemde Sovyetler Birliği sadece bir orduyu ya da sosyalist ideolojiyi değil, bütün halkları koruma düşüncesini merkeze aldı. Nükleer bir saldırı durumunda işçileri, öğretmenleri, çocukları, doktorları, sanatçıları koruyacak bir sistem kurmak gerekiyordu. İşte bu düşünceyle Sovyetler yeryüzünün altına ikinci bir uygarlık inşa etti. Bugün o yeraltı şehirlerinin bazıları hala aktif, bazıları ise gizemini koruyor. Bu videoda Sovyetlerin nükleer savaşa karşı inşa ettiği yeraltı şehirlerinin hikayesini teknik boyutuyla, ideolojik temelleriyle ve insani yönüyle anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti ama dünya bir kez daha savaşın eşiğindeydi. Amerika Birleşik Devletleri elinde nükleer silah gücünü tek başına bulundurmanın verdiği özgüvenle hareket ediyordu. Hiroşima ve Nagasaki'nin küllerinden yükselen görüntüler yalnız Japonya'ya değil bütün insanlığa bir mesajdı. Artık savaşlarda sadece şehirler değil tüm uygarlıklar da yok edilebilirdi. Sovyetler Birliği bu tabloya sakin ama kararlı bir şekilde yaklaştı. Batı'da olduğu gibi panik ve korku yaratılmadı. Sovyet liderliği meseleyi bir güvenlik sorunu kadar bir toplumsal örgütlenme meselesi olarak gördü. O yıllarda ABD'nin Drop Shot planı gibi gizli belgelerde Sovyet topraklarına yönelik yüzlerce nükleer saldırı senaryosu hazırlanmıştı. Moskova, Leningrad, Kiev, Minsk, Harkov gibi çok sayıda şehir haritalar üzerinde hedef olarak işaretlenmişti. Bu planların amacı sadece askeri tesisleri yok etmek değil, Sovyet toplumunun moralini de çökertmekti. İlk adım olası bir nükleer saldırının etkilerini anlamaktı. Moskova ve Leningrad'daki üniversiteler radyasyonun yayılım hızını, sığınak derinliği hesaplarını ve hava basıncı dalgalarının etkilerini araştırdı. Bu dönemde Sovyet bilim insanları nükleer patlamaların şehirlerdeki binalar üzerinde yaratacağı basınç ve ısı etkisini matematiksel olarak modelleyen ilk ekiplerden biri oldu. Amaç sadece kaç kişi ölür sorusunu cevaplamak değil, nasıl yaşatırız sorusuna da yanıt bulmaktı. Bu bilimsel yaklaşım sonraki yıllarda inşa edilecek bütün yeraltı şehirlerinin temelini oluşturdu. 54 yılında Sivil Savunma Komitesi yani Grasdanskaya Oborona kuruldu. Bu kurumun görevi olası bir nükleer saldırı durumunda tüm halkın korunması için planlar yapmaktı. Her mahallede, okulda ve fabrikada tatbikatlar düzenlendi. İnsanlara gaz maskesi kullanımı, radyasyondan korunma, ilk yardım ve sığınaklara ulaşma eğitimi verildi. Bu, toplumun her kesimini kapsayan büyük bir kolektif hazırlık hareketiydi. Sovyet şehir planlaması tamamen değişmişti. Artık her yeni kent planında yeraltı sığınaklarının ve acil tahliye tünellerinin yeri üst yapılarla birlikte tasarlanıyordu. Hatta bazı şehirlerde metro inşaatları bile doğrudan sığınak sistemleriyle entegre edildi. Bu sayede Moskova, Leningrad, Kiev gibi kentlerin altı adeta ikinci bir şehir haline geldi. Yer altında yollar, iletişim hatları, jeneratör odaları, su depoları ve tıbbi üniteler yer aldı. Her detay olası bir nükleer saldırıda halkın aylarca yaşayabileceği biçimde planlandı. Bu süreçte Sovyet mimarlığı sığınak estetiği diye adlandırılan yeni bir anlayış geliştirdi. Görkemli merdivenler, mozaikler ve heykellerle süslenen metro istasyonları aslında aynı zamanda nükleer barınak işlevi görüyordu. Yani savunma altyapısı estetikle birleştirilmişti. Planlar gizliydi ama Sovyet halkı bunun varlığını biliyordu. Resmi belgelerde bunlara özel mühendislik kompleksleri deniyordu. Bu şehirlerin çoğu ülkenin stratejik bölgelerine dağıtılmıştı. Ural Dağları, Sibirya'nın merkez bölgeleri, Kazak bozkırları. Amaç bir saldırı durumunda yönetimin ve üretimin bu bölgelerden kesintisiz devam etmesiydi. Her yeraltı tesisinin bir yüzey bağlantısı, gizli hava girişi, bağımsız enerji sistemi ve haberleşme hattı vardı. Kısacası Sovyet planlaması yalnızca sığınmak değil, yaşamı sürdürmek üzerine kuruluydu. Bu dönemde sinemada, sanatta ve edebiyatta da bu tema işlendi. Filmlerde nükleer yıkım değil, yeniden doğuş vurgulandı. Çocuk kitaplarında bile yer altında yaşam konulu umut içeren hikayeler yazıldı.
Bu, Sovyet insanına dünyanın sonu gelse de yaşam devam eder düşüncesini aşılayan kültürel bir güçtü. Moskova metrosu yalnızca dünyanın en güzel değil, aynı zamanda en stratejik metro sistemlerinden biridir. Ancak halkın kullandığı hatların çok daha derinlerinde Metro 2 adıyla bilinen gizli bir ağ bulunuyordu. Bu sistem, Sovyet liderlerinin ve kilit kurumlardaki yetkililerin nükleer saldırı durumunda güvenle yer altına çekilmesini sağlamak için tasarlandı. İletişim, lojistik, sağlık, enerji gibi temel fonksiyonlara da yer altında bir süre devam etme imkanı tanıyordu. Metro 2'nin Moskova'yı Kremlin'den başlayarak Vnukovo havaalanına kadar yer altından bağladığı bilinmektedir. İçinde komuta merkezleri, haberleşme sistemleri, gıda depoları, hastane bölümleri ve bağımsız enerji üniteleri bulunmaktaydı. Burası olası bir savaşta yeni bir devlet merkezine dönüşecek şekilde planlanmıştır. Sovyet mühendisliği bu yapıları yalnızca korunaklı değil, aynı zamanda uzun süre yaşanabilir de kıldı. Havalandırma sistemleri, su geri dönüşüm üniteleri, tarım modülleri gibi onlarca yaşamsal sistem mevcuttu. Her şey halkın yer altında bile üretken kalması fikrine dayandırılmıştı. Moskova'nın ve Leningrad'ın korunması kadar ülkenin kalbi olan sanayi merkezleri de stratejik öneme sahipti. Bu nedenle Sovyetler Ural Dağları'nda ve Sibirya'nın iç bölgelerinde tamamen yer altına inşa edilen sanayi tesisleri kurdu. Çelyabinsk, Sverdlovsk ve Tomsk gibi bölgelerde nükleer saldırıya dayanıklı üretim kompleksleri inşa edildi. Bu tesisler çelik, makine, mühimmat ve enerji üretimine devam edebilecek kapasitedeydi. Bazı bölgelerde yeraltı şehirleri bu sanayi merkezleriyle birleşmişti. Yani Sovyet planlaması yalnızca sığınma değil, devamlılık üzerine de kuruluydu. Yıkılsa da üretmeye devam eden bir sosyalist toplum anlayışı Sovyet döneminde somut bir hal almıştı. Bu şehirlerde işçiler, mühendisler ve aileleri için yaşam alanları oluşturuldu. Kütüphaneler, sinema salonları, okullar ve hatta tiyatrolar. Sovyetler yer altında bile kültürü ve eğitimi koruyacak sistemler kurmuştu. 60'lardan itibaren Sivil Savunma Programı adıyla bir halk savunma projesi oluşturuldu ve her Sovyet vatandaşının eğitim aldığı bir kavram haline geldi. Okullarda, fabrikalarda, köylerde bile insanlar nükleer saldırı durumunda ne yapacaklarını biliyordu. Her büyük şehirde binlerce sığınak inşa edildi. Bazıları 1000 kişilikti, bazıları ise tam teşekküllü yeraltı kasabalarıydı. Bu sığınaklarda su arıtma sistemleri, tıbbi bölümler, eğitim salonları, hatta doğum odaları bulunuyordu. Bu yapılanma Batı medyasında sıkça paranoya olarak sunulmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyesi ülkelerin askeri planları ortadaydı. Bu yüzden önlem almak yaşamsal bir zorunluluktu. Nitekim bu sistem emperyalizme ve onun saldırganlığına karşı toplum dayanışmasının ve planlı sosyalizmin kararlı bir göstergesiydi. Çünkü kapitalist ülkelerde bu tür nükleer sığınaklar sadece zenginler için yapılırken Sovyetlerde ise amaç bütün halkı korumaktı. Sovyetler Birliği her şekilde halkı korumayı bir lütuf değil, sosyalist bir görev olarak görmüştür. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldığında milyonlarca insan sadece bir ülkeyi değil, bir düşünce sistemini de kaybetti. Ancak toprak altındaki o şehirler, o tüneller, o laboratuvarlar, o sığınaklar hala oradaydı. Bugün Rusya'da, Belarus'ta, Kazakistan'da ya da Ukrayna'da eski Sovyet kentlerinin altına inen herkes aynı şeyi hisseder. Bir zamanlar bir halk kendi geleceğini korumak için yeryüzünün altına umudu da inşa etmişti. Üstelik sadece hayatta kalmayı değil, olası bir yıkım durumunda bile insan yaşamını kültürle birlikte sürdürmeyi planlamıştır. Bu yeraltı şehirlerinin birçoğu hala kapatılmadı. Moskova metrosunun derin tünellerinde, Sibirya'daki mühendis kasabalarında, Ural Dağları'nın içindeki beton labirentlerde Sovyet halkının geleceği koruma bilinci hala hissediliyor. Özellikle günümüz Rusya'sında bu altyapılar bir değer olarak kabul ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı hala eski Sovyet yeraltı ağlarını modernize etmekte ve bazılarını sivil savunma amaçlı kullanmaktadır. Demek ki Sovyet mühendisliğinin kurduğu sistem zamanı aşmış durumda. Marksist düşüncede toplum doğa karşısında edilgen değil, üretici bir güçtür.
yeryüzü yıkılsa bile insan emeği yeni bir dünya kurabilir. Sovyetler bu fikri somuta döktü ve mühendislikle birleştirdi. Bu yüzden yeraltı şehirleri sadece korunmak için değil, yeni bir yaşam düzeni için inşa edildi. Bu projeler yalnızca askeri anlamda birer nükleer koruma tesisleri değil, aynı zamanda emperyalizme karşı sosyalist anayurtta yaşayan insanların hayatını merkezine alan bir fikrin ürünleriydi. Çünkü Sovyet planlaması insanı sadece ekonomik bir varlık olarak değil, kolektif bir sistemin parçası olarak ele almıştır. Bu şehirlerde hiçbir şey rastgele yapılmadı. Her hava kanalının, her su borusunun, her yaşam alanının ardında bir toplumsal amaç vardı. Batıdaki nükleer sığınaklar genellikle zengin elitler içindi, ancak Sovyet yeraltı sistemleri sıradan tüm insanların, yani işçinin, öğretmenin, hemşirenin veya yaşlıların güvenliğini düşünüyordu. Bu, kapitalist kültüre göre son derece ahlaki bir farktır. Çünkü yer altında da toplumsal fırsat eşitliği korunmuştur. Olası bir felaket senaryosunda bir mühendis ile bir fabrika işçisi aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı uyku alanında yan yana kalacaktı. Nükleer savaşın bile yok edemediği şey buydu. Sosyalist dayanışma bilinci. Bugün dünyada hiçbir ülke nüfusunun tamamını korumayı hedefleyen böyle bir altyapı sistemini kuramamıştır. Çünkü bu sistem yalnızca mühendislikle değil, inançla, idealle, dayanışmayla yapılabilecek bir şeydir. Sovyet döneminde geliştirilen yeraltı teknolojileri bugün hala mühendislik okullarında inceleniyor. Zemin stabilizasyonu, basınç dayanıklılığı, yeraltı hava sirkülasyonu, filtre sistemleri gibi sayısız konuda Sovyet araştırmaları 60'larda Batı'nın 20 yıl ilerisindeydi. Bugün Rusya, Çin ve hatta bazı Avrupa ülkeleri yeraltı ulaşım ve barınma projelerinde hala Sovyet tekniklerinden faydalanır. Birçok eski Sovyet vatandaşı hala o sığınaklarda yapılan tiyatroları, çocuklar için düzenlenen eğitimleri, konserleri hatırlamakta ve torunlarına o dönemi anlatmaktadır. Evet dostlar, belki bugün beton duvarların ardında sessizce duran o Sovyet sığınaklarına bakınca kimileri sadece soğuk metali ve paslı boruları görür. Ama aslında o duvarların içinde bir şey hala nefes alıyor. Kolektif bir umut. Sovyetler nükleer savaşın gölgesinde bile umudun inşa edilebileceğini kanıtladı. Yeryüzü yıkılsa da insanın direncini, dayanışmasını ve bilime olan inancını yerin altına taşıdılar. Bir toplum düşünün. Geleceğini korumak için kendi elleriyle ikinci bir dünya kuruyor. Bu yalnızca mühendislik değil, insanlık projesiydi. Bir halk geleceğe karşı sorumluluk duygusunu bu kadar içselleştirmişti ki yerin altına bile sosyalizmin ruhunu indirmiştir. Bu ruh bize şunu hatırlatır. Gerçek güç nükleer silahların tetiğinde değil. Bir halkın geleceğini korumak için birlikte attığı her adımda gizlidir. Bu şehirler sadece Soğuk Savaş'ın mirası değil, insanın karanlık zamanlarda bile ışığı yeniden yaratma iradesinin sembolüdür. Bugün yeryüzü yine savaşın eşiğinde dururken Sovyet mühendislerinin o sessiz ideali hala yankılanıyor. Eğer dünya yıkılacaksa biz onu yeniden kurarız. Çünkü biz insanın emekle yeniden doğabileceğine inanıyoruz. Bu inanç hala yer altındaki bazı koridorlarda veya paslanmış kapıların ardındaki tozlu duvarlara kazınmış bir cümle olarak yaşıyor. Sosyalizm insanı korur. Umarım Sovyetlerde nükleer savaşa karşı kurulan yeraltı şehirleri hakkındaki videomuz hoşunuza gitmiştir ve sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.